Tavanın dibini kaplayacak kadar çiçek yağıyla tarife jet gibi başlıyoruz. Hemen patlıcanları paçalı soyuyoruz. İnanılmaz lezzetli, bereketli ama yiyenlerin parmaklarını yiyeceği müthiş bir tarif yapıyoruz. Akşam ne yapacağım derdine son. Çok büyük kesmiyoruz. Bakın. Aynen bu büyüklükte istiyorum. Bir parmak boğum büyüklüğünde. Bir parmak boğum. Patlıcanların acısı çıksın ve de rengi dönmemesi için şöyle bolca tuzluyoruz. Hiç suya koymanıza gerek yok. Şöyle bir karıştır, karıştır. Bütün tuz hepsine nüfuz etsin. Alttan üstten gelenlere hemen biraz daha tuzla. Ve bu köşede sırasını beklesin. Bu ara yine Güzin abla gibiyim Instagram'da. Kardeşim ben kendi halinde zaman geçirmek için yemek yapan birisiyim. Yok abi evlenemiyorum. Yok abi kız arkadaşımla şöyle sorunum var. Yok abi erkek arkadaşım beni terk etti. Günde yüzlerce mesaj var ama hala orada 22 ve 23 gün kişiyiz. Öksüz kaldık orada. Beni orada yalnız bırakanlar utansın. Sizden hemen bütün patatesleri aynı boyda kesmenizi, yani yine bir parmak boğum büyüklüğünde kesmenizi istiyorum. Burası bir yemek kanalı ama Güzin ablaya devam ediyoruz. Bir kadının sevgisine emin olmak istiyorsanız şöyle patatesleri bir dağıtalım. Ona hiç paranız kalmadığını, parasız kaldığınızı hissettirin. Benim bunca yıldır gördüğüm, eğer bir kadın seviyorsa, düzgün bir insansa, erkek parasız olduğu zaman gerçek yüzünü gösterir. Erkekler ise paralandığı zaman gerçek yüzünü gösterir. Bunu unutmayın. Bizim de kendimize göre hayat tecrübemiz fena değil. Ben böyle konuşunca çok az da olsa, çünkü kaliteli bir abone kitlemiz var. Böyle çok acayip hızlı büyümüyoruz ama gerçekten çok kaliteli bir kitlemiz var. Emekli olmuş, köşesine çekilmiş, hayat tecrübesi olan, suyunu bırakmış durumda. Bu arada en yüksekteyiz. Patlıcanların da kızardığına inandığım anda, daha doğrusu çok fazla kızartmıyorum. Çünkü yemekle birlikte de pişecek. Ne kadar patlıcan kullanıyorsanız onun 1/3 kadar patates kullanmalısınız. Patlıcan çok daha fazla olmalı. Tabii bu normal kural ama siz dersiniz ki Koray ben patatesi daha çok seviyorum. O zaman oranları değiştirebilirsiniz. Büyük boy bir soğan. Yemek lezzet vermesi için yemeğe hemen soğan. Bakın soğanı şöyle ikiye kesiyorum. Yarım ay şeklinde de kesebilirsiniz. Bu arada tava çok sıcak olduğu için artık yanmaya başladı. Biraz tuz. Soğan daha iyi, daha çok pişmesi için. Sarımsak 3 tane. Sarımsakları ilk önce patlatıyoruz. Patlattıktan sonra şöyle gelişigüzel parçalara bölüyoruz. Hemen tavaya. Bir 7-8 dakika pişmeye bırakıyorum. 7-8 dakika sonra bakın burada 1 kilo 120 gram kıyma var. 4'e böldürmüştüm. Ben kıymayı aldığım zaman böyle alıyorum. Parçalara böldürüyorum. 250-300 gram. Böylece çok daha kolay buzluğa attığım zaman çıkartabiliyorum. 200 gram kıyma benim için yeterli. Hemen şöyle parçalayarak, kıyma da yağını bırakacak. Ben bol kıymalı yapıyorum. İsteyen bunu kıymasız, isteyen etli, isteyen etsiz. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Evdeki malzemenize göre. Nasıl rahat ediyorsanız. 2-3 dakika sonra, daha sonra ver coşkuyu. Ver coşkuyu. Şu anda çok önemli bir malzemeyi unuttuğumu fark ediyorum. Bu bizi engeller mi? Engellemez tabii ki. Hemen tavanın köşesini açıyorum. Tabii ki biber bu yemeğin olmazsa olmazı. Muhabbet ediyoruz diye unuttum. Ama hatırladım ve içine katmaya devam ediyorum. Bakın çekirdekleriyle birlikte, İsteyen tabii ki ayırabilir ama çekirdekleriyle birlikte çok daha lezzetli olacak.
2 dakika kavuruyorum. 2 dakika sonra hemen kıymayla buluşturabiliriz. Yavaş yavaş kıymanın rengi dönmeye başladı. Ortasını açıyorum. Yarım yemek kaşığı domates salçası. Salçaya bir tatlı kaşığı yağ. Salçayı hemen burada açıyorum. Tabiri caizse öldürüyorum. Ortasını tekrar açıyorum. Bir su bardağı ölçülü yapalım. Kimsenin kafası karışmasın. Kışlık yaptığım domates sosu. Eğer bu yoksa 2 tane, 3 tane domatesi rendeleyin. Yani bir su bardağı kadar olsun. Hemen ortaya. Salçayı sulandırıyorum daha doğrusu. Daha sonra yavaş yavaş yuvarlak çizerek yemeği yediriyorum. İyice yedirdiğime inandığım anda hatta ezerek devam ediyorum. Patlıcanlar, patates hemen yemeğin içine. Yavaş yavaş patlıcanlara zarar vermeden yemeğin içine katıyorum. Daha sonra yemeği tamamen bir domates, orta boy, lezzetlendirmek için. Ya Koray, domates sosu kullandık. Böyle domatese gerek var mı? Lezzet ufak detaylarda saklı. Domatesi şöyle dağıtarak o lezzet verecek. Yeterli değil diyorsanız benim gibi bir çay bardağı kullanalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Bir çay bardağının yarısı, 3'te 2'si kadar sıcak su. Şöyle dağıtarak. İşte bu. Sıra geldi lezzetlendirmeye. Yarım çay kaşığı karabiber ama karabiberi tamamen dağıtarak. Pul biber şöyle 1,5 çay kaşığı. Bunu da dağıtarak. İsterseniz 2,5 size kalmış. Ben bu yemeğin acı olmasını istiyorum. Onun için atom biberlerim var. Kırmızı biber. Şöyle içine gömerek. Üç tane yeterli. Sonra koşarak gitmeyelim buradan. Kapağını kapatıyorum. Yalnız tavam çok büyük. O yüzden böyle bir kapak kapatabiliyorum. Kapağını kapattıktan sonra altını kısıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Rendenin en kalın tarafıyla salatalık. Şimdi bunun yanına en gidecek nevaleyi yapalım. Hemen ikincisi. Salatalık da burada. Tuz. Kaşıkla biraz suyunu çıkar. 2 sarımsak. Ev yapımı yoğurtlar sulandığı için bakalım suya ihtiyaç olacak mı? Evet, bakın suya ihtiyacı olmadı, görüyor musunuz? Ev yapımı yoğurt sulandığı için, ama isteyen koyabilir. Biraz nane, biraz pul biber, tabii ki tuz. Karıştır. Pul biber ve nane. Bu hemen dolaba soğumaya. Bana sorarsanız ikisi müthiş yakışıyor. 15 dakika sonra bir bakalım yemeğe. Artık karıştırma zamanı gelmiş. Görüyorsunuz değil mi? Domatesler tamamen yumuşamış. İşte bu. Yemek pişti. Üç parmak tekniği yakışır. Belediye başkanlarını kıskandıran tarif. 40 liraya yemek çıkartıyorlarmış ya. İmamoğlu'nu kıskandıran tarif. Ulaştırın. İmamoğlu beni bulsun. Bulsa ne olacak? Ondan bir beklentimiz yok. Beni Ali Koç bulsun. Açın ağzınızı. Üç parmak tekniği. Her zaman işe yarar. Sosyeteye git. Kraliyet ailesinde yap. Masanın egemenliğini ele geçirirsin. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Şimdi bu yemeği yiyoruz bazı yerlerde. Yapan arkadaşlar oluyor. Ama tatsız tuzsuz oluyor. Ama birebir böyle yaparsanız, Koray demişti dersiniz, bu kadar lezzetli olamaz. Biz daha önce böyle patlıcan yemeği yemedik diyeceksiniz.
basit ama etkili, ölümcül vuruşu gerçekleştireceğiniz bu yemeğin kompedanı. Açın ağzınızı. Cacık. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Unutmadım tabii ki. Gizli izlediğinizi bilmiyorum zannetmeyin. Hepimize yeni sağlık. Tekrardan herkese selamlar.